Arkadaşlar, evde tam ölçüsünde, tam kıvamında lahmacun hamuru nasıl yapılır, nasıl açılır bunu göstereceğiz. Önce 5 su bardağı unumu gördüğünüz gibi süzgeçten geçiriyorum. 2 su bardağı oda sıcaklığındaki suyumu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Unumu suyun içerisine yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir yandan da karıştırıyorum. Unu bir anda boşaltmayın. Yavaş yavaş ilave edin. Çünkü orta sertlikte bir hamur elde edeceğiz. Biraz daha ilave ediyorum. Şimdi biraz daha azar azar ilave ediyorum. Yine karıştırıyorum. Biraz daha yoğurdum. Yine ilave ediyorum. Yine yoğurdum. En son unumu da içerisine ilave ediyorum. Şimdi hamurumuz hazır. Tezgahımıza alacağız şimdi hamurumuzu. Tezgahı şöyle güzelce unlayın. Yuvarlak tahta masanız varsa onda da yapabilirsiniz. Hani destek almış olursunuz hem. Hamurumuzu koyuyoruz. Şimdi 5 dakika boyunca hamurumuzu iyice yoğuracağız. Yoğurmanız çok önemli burada. 5 dakika aralıksız bir şekilde arada böyle unlayarak yoğurun. Evet, yoğurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Son 2 dakikamız kaldı bizim. Arada böyle unlayın, yoğurun. Bu aşama gerçekten çok çok önemli. Bunu lütfen atlamayın. Güzel bir lahmacun elde etmek istiyorsanız. Şimdi hamurum hazır. 5 dakika yoğurmamız bitti. Şimdi parçalara bölüyorum bunu. Eğer tartınız varsa 85 gram olacak her bir hamurunuz. Her bir bezeniz, eğer mutfak tartınız varsa arkadaşlar 85 gram, hani 83 olur, 84 olur, o kadar da önemli değil gerçi. Şimdi bizim toplam 11 parça oldu arkadaşlar. Şimdi 11 parça bezemizi unlayarak yuvarlayacağız. Daha sonra bunu dinlendireceğiz biraz. Tahtanıza da böyle un serpin. Hazırladığınız bezeleri de unun serptiğiniz tahtanın üzerine bu şekilde dizin. Şimdi ikinci bezemi de hemen aşamalı detaylı gösteriyorum ki gerçekten lezzetli bir lahmacun yiyin. Biz bunu çünkü denedik ve nefis oldu. İkinci bezem de hazır. Hemen tahtama koyuyorum. Şimdi hepsini bu şekilde altına un serperek bezelerimi yuvarlayacağım. Tahtamın üzerine koyacağım. Evet, bezelerimiz hazır. Bakın tahtamı aldım. Üzerinde unladım. Mutlaka unlatın altına. Hepsini koydum. Yalnız bu hamuru biraz dinlendirmemiz gerekiyor. Vaktiniz varsa tabii. Üzerine bir örtü koyuyoruz. Bir bez koyuyoruz. Bu şekilde hamurunuzu eğer vakit varsa 1 saat dinlendirin. Eğer vaktiniz yoksa daha az da dinlendirebilirsiniz. Ne kadar dinlendirirseniz hamurunuz o kadar rahat açılacak. Eğer dinlendirmezseniz lahmacun hamurunuzu açarken daha zor açılır. Şimdi biz bunu dinlenmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar, hamurlarımızı bu şekilde tam 1 saat dinlendirdik. Ben mutfağımın mermer taşında açacağım. Yuvarlak tahta masanız varsa onda da yapabilirsiniz. Unladım yine altını. Üzerine de un koydum. Elinize biraz bastırın ki çok daha rahat açabilirsiniz. Yine unu ilave ediyorum üzerine. Bu aşamayı biraz detaylı gösteriyorum. Bakın, dinlendirdiğimiz için çok daha rahat açılıyor hamurunuz. İster lahmacunu ufak tutabilirsiniz, ister büyük yapabilirsiniz. İster yuvarlak yapabilirsiniz, ister kare, dik olarak da yapabilirsiniz. Size kalmış, her türlü olur. Artık bu yufkayla istediğiniz şekilde lahmacun yapabilirsiniz. İsteyen minik lahmacunlar da elde edebilirsiniz. Ama böyle ara ara üzerine un atıp açmayı lütfen unutmayın. Çok nefis olacak. Biz defalarca yaptık bu tarifi ve mükemmel oldu. Harika oldu. Başka lahmacun tarif videolarımız da var. Onlardan da bakıp görebilirsiniz.
Vallahi harika bir hamur elde ettik. Lahmacun videolarında özellikle şunu gördüm. Birçok kişi hamurunu açmakta, yapmakta zorlanmış. Pişirim aşamasında zorlanmış. İç harcını zaten herkes bir şekilde yapıyor. Şimdi örnek olsun diye iç harcımdan da koyuyorum. Şöyle yayıyorum. İç harcınız birazcık böyle cıvık olması da iyi. Daha güzel bir şekilde lahmacunu daha lezzetli olacaktır. Hamurunuza da yapışacaktır. Biraz daha harç ilave ediyorum. İşte lahmacunum pişmeye hazır. Bakın bir de yakın çekim yapıyorum. Görüyor musunuz hamuruma? İnceliği, kıvamı tam yerinde. Hamurlarım da iyice dinlendiği için çok kolay bir şekilde açıldı. Şimdi pişirim aşamasına geçeceğim. Bunu diğer tariflerde, diğer videolarımda pişirilmesini de izleyebilirsiniz. İç harcımın hazırlanmasını da diğer tariflerimde izleyebilirsiniz. Bu videoda sadece hamuru nasıl açarız, nasıl lahmacun hamurunu hazırlarız bunları gösterdim. Lütfen yukarıdan kanalıma abone olup bildirimleri, zil butonunu açmayı unutmayın. Her gün saat 5'te yeni tariflerle görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, en güzel zamana, finale geldik. Görüyor musunuz lahmacunumuzu? Nefis. Şöyle biraz domates, birazcık soğan ve maydanoz koydum. Güzelce de katlıyorum. Kızarma şekline bakın. Harika oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Mis gibi olmuş. Serkan, oh mis.